Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu minik kuştan yapacağız. Bakın, renk renk yapabilirsiniz. Anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Çantası olarak kullanabilirsiniz. Magnet olarak bile kullanabilirsiniz. Gayet güzel ve basit bir tarif oldu. Bakın, bu da beyazı. Çok güzel oluyor. Malzemelerimize baktığımızda pamuklu ip kullandım ben. Tığımız 2 numara 2 milimlik bir tığ kullanıyoruz. Dikiş için dikiş iğnemiz var. Bu iç dolgusu için boncuk elyaf kullandık. Son olarak bir de yapıştırmak için ben sıvı yapıştırıcı kullanıyorum. Soğuk silikon kullanıyorum. Sıcak silikon kullandığım oluyor. Sizin elinizde nasıl bir yapıştırıcı varsa fark etmez. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Evet, ipimi aldım. Şimdi sihirli halka yaparak başlıyoruz. Hemen bu şekilde sihirli halkamı oluşturuyorum. Bakın böyle. Evet. Şu ipimi çekiyorum. Halkamın ortasını küçültüyorum. Şimdi sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Battım. İpimi aldım. 2 tane ilmeğim var. İkisini birden çekiyorum. Bir sık iğne yaptık. Bunu 6'ya tamamlıyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi bu ipimi çekiyorum. Böyle. Sonrasında buraya bir tane ilmek belirleyici koyuyorum. Bakın, böyle bir ip kestim. Ben ip kullanıyorum. Siz direkt ilmek belirleyici de kullanabilirsiniz. İp benim daha kolayıma geliyor. Şöyle şu kapatalım halkamızın ortasını. Bu ipi buraya koyuyorum. Bakın, 6 tane sık iğne yaptık ya. Hemen buraya koyuyorum. Sonra şu ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz ve oradan örmeye devam ediyoruz. Hemen bakın, burası ilk yaptığımız sık iğne. Oradan örmeye devam ediyorum. Hemen oraya batalım. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Aynı yere 2 tane yaptık yani. Bakın böyle. Yan tarafa geçiyorum. Bir sık iğne. Aynı yere bir tane daha. 2 tane artırma yapmış olduk. Toplam 6 tane artırma yapmış olacağız bu sıramızda. Yani aynı yere 2'şer tane sık iğneler örüyoruz. Yan tarafa geçtim. Bir sık iğne, aynı yere ikinci. Üçüncü artırmamızı yaptık. Yan tarafa dördüncü artırmamız. Bir, aynı yere 2. Beşinci artırmaya geçtik. Bir, aynı yere 2. Ve altıncı artırmamızdayız. Bir, aynı yere ikinci sık iğnemiz. Ve bakın, ilmek belirleyicimizi koyduğumuz yere gelmiş olduk. Bu şekilde. Şimdi şu sihirli halkamın ortasını, bakın, biraz açıklık kaldı. Burayı tamamen kapatmak istiyorum. Şu ipimi böyle çekiyorum ve o orta kısmı iyice kapatıyorum. Evet. Şimdi şu ilmek belirleyicimizin ipini bu şekilde çekip öne doğru koyuyorum. Yerimi belirlemiş oluyorum. Üçüncü sıramıza geçtik. Burada bir tek bir çift yaparak ilerliyoruz. İkinci sıramızın sonunda 12 tane sık iğnemiz oldu bu sırada. Üçüncü sıramızda da bir tek bir çift yaparak ilerleyeceğiz. Hemen yandaki ilmeğimize battık. Bir sık iğne. Yanına aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne. Aynı yere 2. Yan tarafa bir sık iğne. Onun yanına aynı yere 2 tane sık iğne. 1, aynı yere 2. Bu şekilde bir tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, tamamladım. Bakın böyle. 3 sıramızı tamamladık. Bu sıranın sonunda toplam 18 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 4. sıramıza geçtik. 4, 5 ve 6. sıraları düz bir şekilde 18 sık iğne yaparak örüyoruz. Farklı hiçbir işlem uygulamıyoruz. Düz bir şekilde 3 sıra örüp geliyoruz. Evet, bakın, 3 sıra düz bir şekilde ördüm. 2, 4 ve 6. sıramızı tamamladık. Şimdi 7. sıramızdayız. Bu sırada 2 tek bir çift yaparak ilerliyoruz. İlmek belirleyici ipimi öne aldım. Hemen yan taraftaki ilmeğimize batıyoruz. Bir sık iğne, yanına bir sık iğne daha. 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi yan tarafa aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere 2. Yan tarafa bir sık iğne. Bunun yanına bir tane daha sık iğne. 2 tane yan yana sık iğne yapmış olduk. Şimdi yanına aynı yere 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1, aynı yere 2.
Bu şekilde 2 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda toplam 24 tane sık iğnemiz oluyor. Yani 7. sıramızın sonunda 24 tane sık iğne yapmış oluyoruz. Tamamlayıp gelelim. Tamamladım. Şimdi 8. sıramıza geçtik. İpimizi arkaya alalım. 8 ve 9. sıraları düz örüyoruz yine. 24 sık iğneler yaparak 2 sıra düz örüp geliyoruz. 8 ve 9. sıraları öyle tamamlayalım. Evet, bakın 9. sıramızda tamamlamış olduk. Sizinle birlikte de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sıra oldu. Şimdi 10. sıramıza geçmeden önce burada zincir çekiyoruz ve kuyruk kısmını yapacağız kuşumuzun. 9 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi bu zincirlerin üzerlerini birer tane sık iğne yaparak dolduruyoruz. Bu en son yaptığım zincirin bir yanına, yani 8. zincirimize batıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Yan tarafa ikinci sık iğnemiz, yan tarafa üçüncü. Bu şekilde zincirlerin üzerlerini dolduruyoruz. 3 tane yaptık. 4, 5, 6, 7 ve 8. sık iğnemizi de yapmış olduk. Evet. Şimdi artık bakın kuyruk kısmını oluşturmuş olduk. Burada bunu bakın şu alt sırada en son sık iğne yaptığımız yer vardı ya. Oraya batacağız ve buraya sabitlemiş olacağız. Hemen batıyorum. En son sık iğne yaptığımız yere battım ve bunu buraya sık iğne ile sabitlemiş oldum. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Bir sık iğne, yanına bir sık iğne, yan tarafa bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Yani şuraya kadar gelelim örüp burada buluşalım. Evet, bakın buraya kadar geldim. Burada şu zincir yaparak çıktığımız yer vardı ya. Oraya geldik. Bakın şöyle. Burada 24 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi 3 tane bu taraftan, 3 tane de bu taraftan sık iğneler yaparak bu sıramızı toplam 30'a tamamlamış olacağız. Yani 30 sık iğne tamamlamış olacağız. Hemen yapalım. Nereden batarak başlıyoruz? Bakın hemen yan tarafına böyle buraya batacağız. Ve ilk sık iğnemizi oraya yapmış olacağız. Yani bu kuyruk için yaptığımız kısmın birazını da örgümüze katacağız. Hemen yan tarafı gösterdiğim yere batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Yanına ikinci sık iğnemiz. Bakın zaten belli. Yandaki zincirimize battık. 2 ve yan tarafa 3. 3 tane yukarı doğru çıktık. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Şu karşı tarafa geçişimiz daha kolay olsun diye kuyruk kısmını böyle tutuyorum ve karşıda da 1, 2 ve 3. Bakın son 3. kısma batacağım. Hemen buraya battım. Bir sık iğne yapıyorum. Aşağı iniyorum. İkinci. Yanına hemen bir tane kaldı zaten. Üçüncü. Bakın böyle. Ne yaptık? 3 tane bu tarafa, 3 tane de bu tarafa sık iğneler yaparak sıramızı 30 sık iğneye tamamlamış olduk. Çünkü 24 tane de bizim sık iğnelerimiz vardı. 6 tane de burada yapınca toplam sıra sonunda kaçıncı sıramızda, bu 10. sıramızdayız. Bu sırada 30 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi 11. sıramıza geçiyoruz. 11. sırada farklı hiçbir işlem uygulamadan bütün sık iğnelerin üzerlerine yine sık iğne yaparak dolduruyoruz ve 11. sıramızı da tamamlamış oluyoruz. Şuralardan da bakın buraya kadar geliyorum. Bunların üzerlerine de bu 3 tane burada, 3 tane de burada yaptık ya. Buraların üzerlerini de teker teker böyle doldurarak ilmek belirleyicimin olduğu yere geliyorum. Bunu buraya koyalım. Sonra örelim. Hemen başlayalım birazını. Bakın hemen en son yaptığım yerin bir yanına batarak başlıyorum. Bir sık iğne, yanına 2, yan tarafa 3. Bu şekilde şuraya kadar gelelim. Şu üst kısımları birlikte dolduralım isterseniz. 3 tane yaptım. Buraya kadar yapıp geliyoruz. Evet, bakın dediğim gibi 24 tane sık iğne yaptım. Buraya geldim. Şu yukarı doğru çıkmıştı ki o kısma geldim.
Şimdi onların üzerlerine de dolduracağım. En son 24. sık iğnemi yaptım. Şimdi yan tarafa 25, yanına 26, şöyle tutuyorum kuyruk kısmını. Yan tarafa 27. Bakın burada karşı tarafa geçmek için bir tane zincir yapmıştık değil mi? Bu zincir yaptığımız yere atlayıp onun yanına batıyoruz. Bu zincirli kısma batmayın. Sayımız artar o zaman. Orayı atlayıp yan tarafa 28. Şöyle tutuyorum. Bakın 28. burada. Hemen yan tarafa 29 ve bir tane ilmeğimiz kaldı. Buraya da 30. Bu şekilde 30 tane sık iğnemizi tamamladık. Bakın ilmek belirleyicimizin olduğu yere gelmiş olduk. Gördünüz mü? Bu burada. Toplam 30 tane sık iğnemizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi 12. sıramıza geçtik. Burada 3 tek 1 eksilt yaparak ilerliyoruz. Artık azaltmalara geçmiş oluyoruz yani. Hemen şu ilmek belirleyicimi ön tarafa alıyorum. Yerimizi kaybetmeyelim. Yan taraftaki ilmeğime yani ilk sıradaki ilmeğimize batıyoruz. 1, yanına 2, yan tarafına 3. 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi bir tane azaltma yapacağım. Nasıl yapıyoruz azaltmamızı? Bakın yan taraftaki ilmeğime batıyorum. Bu ön dalını alıyorum. Arka taraftaki dalı yani şurası kalıyor. Bize bakan ilmeğini alıp tutuyorum. Yan tarafının aynı şekilde ön ilmeğini alıyorum. Ve bu ikisini birden çekip bakın 2 tane ilmeğim oluyor tığımda. Azaltmamı tamamlıyorum. 3 tek 1 eksilt yaptık. Bir kere daha yapalım. Yan ilmeğime battım. Bir sık iğne, yanına 2, yanına 3. 3 tane yaptık. Şimdi azaltma yapacağız. Bakın buraya batıyorum. Ve yan tarafında aynı şekilde ön ilmeğine battım. Bu şekilde alıp azaltmamı tamamlıyorum. 3 tek 1 azalt. 1, 2, 3 tane sık iğne, bir tane eksiltme yapıyorum. Ön ilmekten yan tarafın ön ilmeğini alıyorum. Bu şekilde azaltmamı tamamlıyorum. 3 kere azaltma yaptık. Aynı şekilde sıra sonuna kadar yaparak geliyorum. Buraya kadar. Sıra sonunda toplam 24 tane sık iğnemiz olacak. 3 tek 1 eksilt yaparak devam edelim. Evet, 13. sıramıza geçtik. İpimi bu arkaya alıyorum. Şimdi 13. sıramızda da yine azaltmalar yapacağız. 2 tek 1 eksilt yaparak ilerleyeceğiz bu sefer. Şöyle ilmek belirleyicimizi bir şöyle tutalım. Bakın. Yan taraftaki ilmeğime batıyorum. Hemen burası. Bir sık iğne. Yanına 2. Sonra şimdi azaltma yapıyoruz yine. Ön ilmeğini aldım. Bu şekilde. Yan tarafında ön ilmeğini alıyorum. Bu şekilde azaltmamı tamamlıyorum. 2 tek 1 eksilt yaptım. Yan tarafa geçiyorum. Bir sık iğne. Yanına ikinci sık iğnemiz. Şimdi bir tane eksiltme yapıyorum. Böyle aldım ve azaltmamı tamamladım. Sıra sonuna kadar 2 tek 1 eksilt yaparak ilerliyoruz. Sıra sonunda toplam 18 tane sık iğnemiz olacak. Bu ilmek belirleyicimizin olduğu yere kadar geliyoruz. Evet, 14. sıramıza geçtik. Sıraya başlamadan önce bakın bu kadar bir açıklığım kaldı. Elyafımı dolduracağım artık burada. Hemen dolduralım. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi bunu alalım bir kenara. Sonrasında 14. sıramızdan örmeye devam ediyoruz. Bu sırada bir tek bir eksilt yaparak ilerleyeceğiz. Hemen ilmek belirleyicimi de alıyorum. Buraya koydum. Şöyle elyafları biraz aşağı doğru itelim ki daha kolay örebilelim. Hemen yan taraftaki ilmeğime batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir tane azaltma yapıyorum. Ön ilmeklerden alarak azaltmamı tamamlıyorum. Bir tek bir eksilt yaptım. Yan tarafa bir sık iğne, yanına bir tane azaltma yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yaparak ilerliyoruz.
Bir tek bir eksilt yaparak ilerliyoruz. Sıra sonunda toplam 12 tane sık iğnemiz oluyor. Bir tek, bir eksilt. Yan tarafa bir sık iğne, yanına bir azaltma yapıyorum. Böyle tuttum. Yan tarafa bir sık iğne, yanına bir tane azaltma yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve son 2 tane ilmeğim kaldı bakın. Onlara da bu şekilde azaltmamı tamamlamak istiyorum. Şöyle battım. Aldım ve azaltmamı tamamladım. Şimdi artık son sıramızdayız. Toplam 12 tane ilmeğimiz kaldı burada. Son sıramızda yani 15. sırada 6 tane azaltma yaparak ilerliyoruz. Kalan ilmeklerin hepsini azaltma yapacağız yani. Yan tarafa battım hemen. Bir tane azaltma. Yanına ikinci azaltmamız. Bütün ilmekleri böyle azaltma yaparak dolduruyoruz. Üçüncü eksiltmemiz. Sıra sonunda toplam 6 tane sık iğnemiz kalacak. Dördüncüyü yapıyorum. Yaptım. Şimdi 5. Ve son 2 tane ilmeğim kaldı bakın. Onların üzerlerine de bu şekilde azaltmamı yapıyorum. Ve zincir çekmiyorum. Bakın böyle tutuyorum. Şu ilmek belirleyicimizi artık çıkarabiliriz. İpimi biraz uzatıyorum ve kesiyorum. İpimi çıkardım şuradan. Sonra buna bir iğnemi geçiriyorum. İğneme takıyorum daha doğrusu ipimi. Şöyle. Evet. Şimdi bakın burada en son yaptığımız yerin bir yanından böyle bize bakan ilmeklerinden iğnemizi geçiriyoruz. Bütün ilmeklerin üzerinden geçireceğiz. Hatta ben bir tane yaptım. Şöyle şimdi yan taraftakine ikinci, yan tarafa 3. Bir bunu çekelim şöyle. Bakın bu şekilde. Evet. Kapandı benimki. Devamına batmama gerek yok artık. Bakın bu şekilde 3 tane ile kapandı. Hatta bir dördüncüyü de batalım böyle nasıl olacak bakalım sizinle. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Bakın böyle ilmeklerimizi çekince şu orta kısım tamamen kapandı. Sonrasında bu ipimi şöyle bir geçiriyorum. Herhangi bir yerden çıkartıyorum. Sonra bunu da yine aynı şekilde aşağı mesela bir tane aşağısına batıp ipimi iyice sabitlemek istiyorum çünkü açılma olmasın. Bunu da buradan çıkardım. Bu şekilde ipimi sabitlemiş oluyorum. Son kez bir kere daha çıkarayım. Evet. İpimizi iyice sabitledik. Şimdi keselim. Ve burada kalan ipi içeri gizliyoruz. İlk kısmımız bitmiş oldu. Şimdi kanatlarını yapalım. Onun için de hemen gri ipimizi alıp geliyoruz. Evet, gri ipimi aldım. Burada sihirli halka yaparak başlıyorum. Hemen sihirli halkamızı oluşturalım. Şu ipini çekiyorum, biraz küçültüyorum halkamızı. 2 tane zincir çekiyoruz. 1 2. Sihirli halkanın içerisine 3 tane yarım trabzan yaparak başlıyoruz. Nasıl yapıyoruz? İpimi bir kere doladım. Halkamın içerisine batıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim oluyor. Üçünü birden çekiyorum. Bir tane yarım trabzan yaptık. İkinci yarım trabzanımızı yapıyoruz. Ve halkamızın içerisine üçüncü yarım trabzanımızı yapıyoruz. Şu ipimi biraz daha küçültmek istiyorum. 3 tane yarım trabzan yaptık. Şimdi ipimi yine bir kere doluyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Battım, ipimi aldım. 3 tane ilmeğim oldu. Bu ilmekleri ikişer ikişer çekiyorum. İkisini bir çektim. Kalan ikisini bir çekiyorum. Bir tane yaptım. Şimdi ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Evet. Şimdi ipimi 2 kere doluyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde ipimi aldım. Bakın 4 tane ilmeğim oldu. Bunu 3 seferde çekiyorum. İkisini bir, ikisini bir ve 2 tane ilmeğim kaldı. Şöyle açalım arasını. Evet.
2 tane ilmeğim kaldı. Bu ikisini de bir çekiyorum. Bunun üzerine 2 tane zincir çekip şuradan bakın zincirlerin hemen dibinde 2 tane bu şekilde ilmek oluşuyor. Trabzanın tepesi. Böyle batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Ve sihirli halkamın içerisine bir tane daha üçlü trabzan yaparak devam ediyorum. İpimi 2 kere doladım. Battım. Bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir ve ikinci ikili trabzanımız. Şimdi 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Bir kere doladım ipimi. Bu şekilde direkt çekiyorum. Bir tane yarım trabzan yaptım. İkinci yarım trabzanımız ve üçüncü yarım trabzanımız. Bakın bu şekilde tamamladık. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Sihirli halkama batarak ilmek kaydırma yapıyorum ve bir tane zincir çekerek bitiriyorum. İpimizi kesebiliriz. Uzun kesmemize gerek yok. Böyle çekelim. Evet. Şimdi bu sihirli halkamızın ipiydi. Bunu böyle çekerek tamamen bu sihirli halkamızın ortasını iyice kapatıyoruz. Evet bakın. Böyle kapatmış olalım. Aynı şekilde bu parçadan bir tane daha yapıyoruz. Kanatlarımızı oluşturmuş oluyoruz. Bunlara bir düğüm atmak istiyorum ben. Sonrasında bu uzun kalan kısımlarını keseceğiz. Evet. Bunları da şu uzun kısımlarını keselim. Yeter bu kadar. Aynısından bir tane daha yapalım. Sonra bunları kuşumuza sabitleyelim. Evet, ilk olarak bu kanatlarını takalım. Bakın ters tarafını tutuyorum böyle. Sonra buraya yapıştırıcımdan sıkıyorum. Ve bunu bakın böylece yapıştırıcımdan sürdüm. Şu şekilde bu sivri kısmı arkaya bakacak şekilde şöyle buraya yapıştırıyorum. Böyle bakın. Bu parçayı da tam bunun karşısına denk gelecek şekilde oraya yapıştıracağız. Böyle kurumasını bekliyorum biraz bunun. Şimdi aynı şekilde bunu da arkasına sürüp bunu da onun karşısına yapıştırıyorum. Evet bakın böyle tam karşılıklı denk gelmiş oldular. Bu arada bu kuyruğun etrafını dolanmayı unutmuşuz. Onun için hemen mavi ipimi aldım. Bakın bu şekilde bir ilmek başlangıcı yaptım. Bunu şöyle bu zincir yaparak çıktığımız yerlerin hemen şöyle alt kısımda bir yerden battım. Evet. Buradan ipimi geçiriyorum. Ve buraya bu şekilde şöyle ipimi yukarı doğru tutarak başlıyorum. Hemen yan taraftaki ilk zincirimize batarak şöyle tutalım, bunu bir görün siz de. Hemen ilk zincirimize bakın batıyoruz. Bir tane şu ipimi de yürütüyorum bu arada. Bir tane sık iğne yapıyorum. Burada neden direkt oradan başlamadık onu da söyleyeyim. İlk yaptığımız bu zincirden ipimizi sabitleyerek başlarsak direkt çok belli oluyor. Ama buradan başlarsak herhangi bir çıkıntılık olmuyor. Daha güzel duruyor. O yüzden böyle yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi bir tane sık iğne yaptık. Yan tarafa ikinci sık iğnemiz. Bu şekilde bu kuyruğun etrafını sık iğneler ile dolanacağız. 2 tane yaptım. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Yan tarafa geçtim. Yan tarafa 4, yan tarafa 5 ve uç noktaya gelmiş olduk. Bakın buraya gelmiş olduk. Burada aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Şu ipimi alayım yine. 1. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2. 2 tane yaptık aynı yere. Şimdi karşı tarafı örmeye devam ediyorum. Hemen yan tarafa battım. Bir sık iğne, yanına 2, 3, 4.
Evet, şuraya da yapalım bir tane. 5. 5 tane de bu tarafa yaptık. Şimdi aynı şekilde bunu örgüye batarak sabitlemiştik ya. Kapanışı da aynı şekilde örgüye batarak yapacağız. Burada herhangi bir yerden batıyorum. İğnemi, tığımı geçiriyorum yani. Böyle hemen şöyle karşı taraftan çıkarıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimizi artık kesebiliriz. Şöyle kestim. Evet. Bakın böyle yapınca belli olmuyor. Direkt örgünün devamıymış gibi görünüyor. Şimdi bu ipimizi de içeri çekebiliriz artık. Şu ipimizi de artık içeri çekelim. Tamamdır. Şuradaki kalan bu yürüttüğümüz ipin parçası. Onu da kestik. Evet. Bakın kuyruk kısmını da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi artık bunları kanatlarımız da kurumuş. Gagasını yapalım. Gaga için de sarı renkte bir ip alıyorum. Bu şekilde. Bunu hemen bir ayarlayalım. Sarı ipi tutuyorum. Bakın şu başlangıç kısmını biraz uzun bırakıyorum. Buradan hemen böyle bir ilmek başlangıcı yapalım. Bu şekilde 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 ve 3. Sonra ipimi artık kesiyorum. Yine burada bıraktığımız gibi ya başlangıç kısmında bıraktığımız gibi biraz uzun bırakıyoruz. Sonrasında böyle buradan hemen ipimizin ucundan bir tanesinden bu şekilde iğneme geçiriyorum ipimi. Sonra bakın kafanın tam orta kısmına denk gelecek şekilde. Şurası oluyor. Ben buraya yapmak istiyorum şu an. Tam burası bakın. Şöyle saydığımız zaman hemen sayalım. Bakın üst kısımdan aşağı doğru saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ve 7. sıraların ortasına batıyoruz. 6 ve 7. sıralar yukarıdan aşağı doğru saydığımızda hemen şu orta noktadan batıyorum ve karşıdan ipimi çıkarıyorum. Bakın böyle. Sonra bu iğnemi çıkardım burada. Şimdi aynı şekilde bu kısımda kalan ipi de iğneme geçiriyorum. Ve aynı yerden bakın aynı noktadan batacağız. Aynı noktadan tekrardan batıp karşı taraftaki aynı yerden iğnemi çıkarıyorum. Ve bakın gaga kısmını oluşturmuş oluyoruz bu şekilde gagasını. Şöyle çekiyorum. Çok bol kalmasın. Evet. Burada bu ipleri bağlayıp gagamızı iyice sabitlemiş oluyoruz. 2 kere düğüm atıyorum. Ve uzun kısımlarını kesip ipimi içeri gizleyeceğim. Evet, bu şekilde bakın. Bunu ipimi içeri gizliyorum. Evet, hiç görünmeyecek. Şimdi gözlerini yapalım. Onun için de hemen bir siyah ip alıp gelelim. Evet, bakın siyah ipimizden bu şekilde bir miktar kesip iğnemize geçirdik. Şimdi hemen gözlerimizin yerlerini belirleyelim. Bakın gaganın hemen bir üst sırasına bu şekilde gaganın olduğu yer, onun böyle hemen şuradan sayıyoruz. 1, 2 ve 3. Hemen buraya. Bir tanesini buraya yapacağız. Karşı tarafı da aynı şekilde sayalım. Aynı sıradan takip edip 1, 2 ve bakın 1, 2 ve 3. Bunu da buraya yapacağım. Şu çok uzağa gitmiş. Fazla saymışız. Hemen şuraya alalım bunu. 3 tane olacak bakın. 1, 2 ve 3. Bunu da 1, 2 ve 3. Gaganın şu üst kısımlarından sayıyoruz. Üçer üçer saydığımız zaman buraya denk geliyor. Yine iğnemizi arka taraftan batıyorum. Hemen burada bu iğnenin olduğu yerden çıkartacağım. Bakın tam buradan çıkardım. Şöyle arkada bir miktar uzunluk bırakıyorum. Bunu tamamen çekmiyorum. Sonra şöyle tutuyorum ipimi. Burada siz milimlik, böyle 2 milim, 3 milimlik
diye tahmin ediyorum. Kilitli gözlerden de kullanabilirsiniz, en ufaklarından. Ben şu an size iple işlemeyi göstereceğim. Nasıl göz yapılır. Benim ipim kalın olduğu için bu arada bir kere bu şekilde doluyorum. Bakın bir kere doladım. Ama sizin ipiniz ince ise 2 kere de dolayabilirsiniz. Şöyle de olur. Bakın bir kere doladım. Aynı yerden batıyorum. Ve karşı tarafta bu gözün olacağı yerden bu şekilde iğnemi çıkartacağım. Hemen oradan çıkarıyorum. Bakın böyle. Sonra bu şekilde bakın oluşmuş oluyor gözümüz. Şöyle biraz düzenleyelim. Evet. Elimizde yuvarlak form vermeye çalışalım, bozuluyorsa formu. Bakın böyle gayet de güzel oluyor. Minik kilitli göz gibi oluyor. Şimdi burada da aynı şekilde böyle elimle tutuyorum. Bir kere ipimi iğneme dolayıp aynı noktadan batıyorum ve burada ilk giriş yaptığımız yerden çıkacağız şimdi. Aynı noktadan çıkmaya çalışıyorum. Evet. Aynı noktadan çıkıyorum. Yine gözümüzü düzenleyerek bakın. Gayet güzel oldu bu tarafta. Buradan da çıkış yaptıktan sonra şu uzun çok uzun kısmını bir keselim. Burada yine düğüm atıyorum ve ipimi sabitliyorum. Sonrasında ipimizi içeri gizliyoruz. Evet. Bir kez daha düğüm atmak istiyorum. İyice sabitlensin. Evet. Şimdi artık ipimizi kesip içeri gizliyoruz bunu. Şöyle açıklık kaldığı zaman aşağıdan yukarıdan böyle itekleyerek bakın hiç şu an belli değil. Gördüğünüz gibi. Evet bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Ben bir tane de beyaz yapmıştım. O da böyle oluyor. Bakın böyle bu yanak kısmına süslemek için böyle kullanabilirsiniz. Anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Çantası olarak kullanabilirsiniz. Her yerde kullanabileceğiniz bir tarif oldu yine. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.